duygularıyla yaşayan biri olduğum için sempatik biriyimdir. Enerjik biriyimdir. Ülkemin tarihinde spor kariyerinde önemli bir yerim var. Sonrasında bunun aynı şekilde Atletico Madrid'de de geçerli olduğunu düşünüyorum. Barcelona'da da önemli bir kariyerim var. İnsanlar takip ediyorlar, merak ediyorlar. Bence insanların seveceği ve merak edeceği bir hayat yaşıyorum. O yüzden takip etmeleri normal. Bizim de daha fazla destekçimiz olacak. O yüzden çok mutluyum. Bir de Türkiye'de Galatasaray'da doğdum. Orada Galatasaray taraftarının da bu 10 milyonda çok büyük etkisi var. O yüzden hem Türk insanını hem Galatasaraylıları hem bütün Türk insanlarını, Atletico Madrid taraftarlarını artık Shakhtar'ı takip etmeye davet ediyorum. Bizi güçlü, sosyal medyada güçlü bir Shakhtar istiyorum. Her yerde en iyisi oldu. Bir defa bunun her şeyi ne yaparsak yapalım keyifle yapacağız. Futbol insanları mutlu etme oyunu. Ve ülkemizin bulunduğu durum, ülkemiz derken Ukrayna'dan bahsediyorum. İnsanlar barış için umutla beklerken biz onlara kalplerine, gönüllerine umut olacağız. Bu bizim için çok önemli. Eğlenerek, mutlu olarak, insanlara moral vererek bunu yapacağız. Çünkü biz bir eğlence sporu yapıyoruz. Sadece bizi destekleyen insanlar için değil, bütün Ukrayna'daki kadınlar, çocuklar, gençler için, onları mutlu etmek için, mutlu edebilmek için oraya geliyorum. Bu bizim önceliğimiz olacak. Bu bence kazanmaktan da çok daha önemli bir şey. Türkiye'de çok potansiyelli, çok önemli oyuncular var tabii ki. Hepsinin yeteneklerine saygı duyuyorum, muhteşem. Ama bizim elimizde şu anda 32 tane sezona başladığımızda 4 kalecimizle beraber 32 tane muhteşem oyuncu var. Biz şu anda hazır bir takıma sahibiz. O yüzden Mr. Palkin ve Dario muhteşem bir iş yapmışlar. Böyle durumları bulmak çünkü çok zor. Ama sezona başladıktan sonra bir şeye ihtiyacımız olursa kendi aramızda konuşup bunu başkanımızla Dario ile Sergey'le konuşup iletiriz. Ama şu andaki durum takımımıza odaklıyız. Hazır bir takımımız var. Sonrasında olacak gelişmeleri bilmiyorum ama şu anda hazırız. Burada tabii benim için önemli bir kariyer %100 var. Ama benim için en önemli olan şey Atletico Madrid'le kazandığım La Liga şampiyonluğu benim için en önemlisi. Çünkü 38 haftalık bir periyot. Bir tarafta dünya tarihinin belki en iyi takımlarından biri Barcelona, bir tarafta Ronaldo'lu Real Madrid, onlara karşı uzun bir maratonda kazanabilmek bence tarihteki kazanılmış en büyük La Liga şampiyonluğuydu. Ama bu futbolculuk kariyerimde olan bir şeydi tabii ki. Birincisi her zaman saha içiyle ilgili, oyunla ilgili sorular sordular. Bu benim için çok önemli bir şey. Ve futbol aklının futbol kültürü olması benim için beni oraya iten en büyük önemli şeylerden biri. Ve tabii ki her zaman Shakhtar'ın kazanmak zorunda olması. Çünkü futbolculuk kariyerimde sonra koçluğa başladığımdan beri hep kazanmak için uğraştım. Kazanan tarafta olmak, kazanmaya çalışmak benim için en önemli kriterlerden biri. Ve ne olursa olsun her zaman geçmişe, tarihe çok büyük bir saygım var. Shakhtar'ın da aile olarak bunu başaracağımıza, Avrupa şampiyonu tekrar olabileceğimize inancım olduğu için böyle bir istekte, böyle bir arzuda bulundum. Bir defa çok büyük bir avantajımız var. Çünkü neden? Shakhtar'ın çok büyük bir futbol kültürü var. Geçmişten gelen. Biz sadece bunun üstüne bazı prensipleri ve detayları eklemeye geliyoruz. Çünkü bu kültüre ve mücadeleye saygı duyuyoruz. Artık bir aile olarak hareket edeceğiz. Biz tabii ki kendi fikirlerimizi, kendi yeniliklerimizi oraya getireceğiz. Ama en büyük gücümüz Shakhtar'ın gücü olacak. Futbol tarihi olacak. Oyuncularımıza tekrardan bunu hatırlatacağız. Çünkü çok büyük bir potansiyelleri var. Ve her gün bunun için çalışacağız. Hayatta saygıya çok inanıyorum. Ama benim için sevgi saygıdan daha önce gelir. Eğer gerçek saygı, bulunduğumuz ortamlarda, çalıştığımız iş ortamlarında buna ihtiyacımız var. Ama gerçekten sevip aşık olursak daha inanılmaz şeyler yapabiliriz. Hayallerimize ulaşabiliriz. O yüzden Shakhtar'da ilk hissettiğim şey sevgiydi. O yüzden çok mutluyum. Çok güçlü bir enerjiyle oraya geliyorum. Her şeyi oyuncular yapacak. Nasıl yapacaklar? Herkes yapmadığı şeyi yapmaya başladığı zaman işler değişecek. Atıyorum Matvi, Bodnar gol atmaya başlayacak. Kevin daha fazla mücadele edecek. Bir sürü oyuncu yapmadığı şeyleri yaptığı zaman, takım için fedakarlık yaptığı zaman işler değişecek. Çünkü başka bir level'a gitmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Oyunculuğumda böyle şeyler yaşamıştım. Ama bu yaşadığım, tüm kalbimle söylüyorum, en özel karşılamaydı. O yüzden bu durumdayken böyle bir karşılama, başta sizlere hepinize çok teşekkür ederim.
Dediğim gibi ilk günden aile gibi hissetmek benim için çok önemli. Hissetmek çok önemli. Çünkü bu mücadele sadece oynayan oyuncularla verilmez. Aşçısından malzemesine, masörüne, sizlere kadar bu benim için çok önemli bir şey. Ve ilk anda o aileye geldiğimi hissettim. Tabii ki büyük bir karşılama. Ama büyük bir karşılamadan önce ne kadar önemsendiğimi hissettim. Bu benim için çok önemli. Eve gittim annemle babamın yanına. Onlarla beraber o anda gireyim diye görsünler ve normalde hayatımda böyle şeyler yapmam ama o anı annemle babamla geçirmek istedim. Sonuç olarak evliyim, karım, çocuklarım var. İnsanlar büyüdüklerinde böyle şeyler yapmazlar ama o en duygusal anda orada olmayı hissettim. Çünkü ben duygularıyla yaşayan biriyimdir. Çünkü bu sahanın içinde de geçerlidir. Her şeyi, her taktiği anlatabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz ama benim sana nasıl temas edeceğime oyuncu karar verir, duyguları karar verir. O yüzden duygular çok önemli. Taktik tamam ama duygular çok önemlidir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ettim. Bu iş sadece sahadaki oyuncularla olmaz. Bir şampiyonluk sahadaki oyuncularla kazanılmaz. Aşçı, personel, malzemeci, sizler eğer bir şeyi başarabileceksek hep beraber başaracağız. Ve bu iş bittiğinde, bu işi başardığımızda hepiniz şöyle bir şey diyeceksiniz. Biz bu takımı şampiyon yaptık. En önemli şey bu olacak. Çünkü o röportajı ben yaptım, oyuncuları ben eğlendirdim, ben motive ettim, aşçı en iyi yemekleri yaptı, malzemeci en iyi iş yaptı. Herkes iş bittiğinde o takımı ben şampiyon yaptım diyebilmeli bir organizasyonda. Benim stilim kendi stilim Arda Turan. Bu benim kendi oluşturduğum stil. Tabii ki Simeone'den çok şey öğrendim. Bazı konularda ona aşığım. Ama aynı şekilde Luis Enrique'ye de. Ama hepsinden doğru olduğuna inandığım şeyleri doğru olduğunu gördüğüm maçlara göre almaya çalışıyorum. Olsa Hiddink de çalıştım. Rijkaard'la da çalıştım. Fatih Terim'le de çalıştım. Her oyuncu çalıştığı hocalardan bir şeyler alabilir. Önemli olan buradaki eksileri ve artıları doğru ayırabilmek. Ama Shakhtar'da özellikle ligde daha çok topa sahip olacağız. O yüzden Barcelona'nın çözümlerine çok daha fazla ihtiyacımız var. Ama yediğimiz 6-7 fazla gol belki bize şampiyonluğu getirebilirdi. O yüzden her tarafına çalışacağız oyunun. Futbol oyunu otomatizm isteyen, mekanizma isteyen bir oyun. O yüzden buna ihtiyacımız var. Hem defansa hem ofansa oynayacağız. Sadece bir tarafa yönelmeyeceğiz. Ama bizim daha çok ne oynayacağımızdan çok pas ve reaksiyon üzerine bir sistem kuracağız. O yüzden bizim için en önemli konu bu iki sihirli kelimenin arasında mücadele etmek. Pas ve reaksiyon. Reaksiyon ofansif ve defansif olarak ikiye ayrılacak. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz oyuncularımıza. Simeone'den şunu öğrendim. Her zaman bir şeyin imkanlı olduğunu. Çünkü hayatta Messi'li, Barcelona ile Cristiano Ronaldo'lu bir takımdan şampiyonluk alabiliyorsanız artık futbolda benim için imkansız yok. Her şey imkanlı. Fatih Terim'den çok sevdiğim bir söz vardır. Vazgeçtiğiniz zaman kaybedersiniz diye. Asla vazgeçmemeyi öğrendim. Luis Enrique de hayatımda gördüğüm en dürüst ve cesaretli adamlardan biridir. Herkese, yüzüne, her ortamda doğruyu söyleyebilir. Bu bence o kalibredeki oyunculara bunu yapabilmek çok büyük cesaret ister. Her hocanın yapabileceği bir şey değildi. O yüzden benim için çok kıymetli ve detaycı bir durum bunlar. Üçünden de böyle şeyler öğrendim. Tabii Simeone bir savunma dahisi. Fatih Terim ve Luis Enrique ikisi de hücum dahisi. Ellerindeki takımlara, şartlara göre. Bunu çok uzun senelerdir söylüyorum. Luis Enrique bu sene Şampiyonlar Ligi'ni aldığın değil. Hayatımdaki bütün röportajlara bakın, bu cümleyi kurmuşumdur. Ama dediğim gibi bazı maçlar farklı şeyler ister. Şampiyonlar Ligi maçında Donnarumma ilk 10 dakika 2 tane Doué'ye uzun pas attı. Kısa pasla zaman zaman başlamadılar maçların başında. Zaman zaman uzun top değil de uzun pas atıyorlar. Bunlar artık futboldaki değişikliklere, taktiğe, sisteme ayak uydurma veya ana ayak uydurma, anları doğru oynama çok önemli. Ama onlardan doğru şeyleri aldığımı düşünüyorum.